Evet, herkese selamlar arkadaşlar. Dünya Barista Şampiyonu Mikael'le beraberim. Ona şimdi 5 tane soru soracağım. Bakalım nasıl cevap verecek. Bakalım. Yeah, first of all, my name is Ayhan. Nice to meet you. Nice to meet you. I am from Turkey. So that's why I want to ask the first question. I like Turkish coffee. What do you think about Turkish coffee? I haven't had a lot of chance to drink a lot of Turkish coffee. Obviously, as a coffee community, we have a world championship in Chevre, Turkish coffee competition. So I had the pleasure of drinking one of my friend's competition coffee in Copenhagen mid last year. When he was competing for the championship. So it was really interesting, and also I've transited in Turkey, in Istanbul, a lot. Whenever I go to Europe, I transit in Turkey. Maybe I can prepare for you. Yeah, next time, yeah, for sure. I've had the opportunity to drink, and it's always very interesting because the way of making it's very similar to Indonesian tubruk coffee. Yeah. You know, it's just one is quite big. Indonesian tubruk is big. This one is more, I guess, similar to espresso style, right? Yeah, just the only difference maybe the sugar. Yeah. It's quite familiar. The second question is, what is the most important detail you pay attention to when preparing coffee? Preparing coffee. Good question. I tend to, obviously, I try to, if I can, have access to the best of everything that I can get access to. Coffee equipment and water and like all the tools, right? Yeah. But best meaning best or that is available to you at that moment. It doesn't always have to be the most expensive, but whatever is available to you at that point. And then from there you try to adjust depending on your situation and what you have access to, and then make the best out of it. A lot of the times that means you prioritize one thing over a lot of other things. Best way is to definitely have a fresh coffee. When I say fresh, it's not literally off the roaster, because when it's too fresh, it's hard to get the flavors out. Yeah. So a well-rested fresh coffee, which typically means somewhere between 1 or 2 months after it's being roasted, right? And then the rest, I would probably do grinder. If I have access to a really good grinder, then I know at least the coffee would have a really good potential to be good. The rest is just adjusting to taste, like whatever I have tools at the moment, espresso machine or manual brew, and then just adjust from there. So that's after this question, that's why I want to ask. When you wake up in the morning, you are morning coffee people? Yeah, well, I typically wait for a little bit. Oh. I don't have to have coffee right away after I wake up. So I'm a morning person, so I typically wake up pretty early, 5:30, or when I travel, depending on what time I went to bed the night before, it's like 7 o'clock. But I won't have coffee until typically 9 or 10 a.m. So there's a good 3 hours where I didn't have coffee after I woke up. Yeah. And the last question, do you have specific espresso machine that you prefer to use, or I'm very don't need biased. to give brand name? I'm very biased because I'm a brand ambassador for these guys next to me. But yes, I work with mainly one brand, so that would be the one that I use the most. But really, at the end of the day, at different price range, all of the machines at that price range would be very similar to each other. If you're buying something that is top of the range, whatever the brand you buy, it will be very similar to each other. If it's a home espresso machine, if it's the same price range, it will be very similar to each other. So yeah, it's just a matter of preference, what you like, maybe design, maybe like the design of the machine itself or some features that you like. I like to be more straightforward most of the times. I don't really use a lot of apps for coffee making.
So I tend to do most of the work on the machine itself. So that's normally what I choose when I'm using a coffee machine. I don't really care about the user experience on the app. Like a lot of people actually like to use the app to help them do a lot of things, and a lot of coffee machines now comes with apps. I don't really use that. I'm a bit awkward with technology, so I prefer the analog. Yeah. So it's not important the machine, it's important the who is making. Yeah, You know, well, yeah. It's a bit like racing, car racing, right? Yeah. It's driver and the car. You cannot have the best driver, really bad car. You cannot have really good machine, really bad driver. It has to be balanced. Yes. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bugün değişik bir deneyim yaşamaya geldim. Dünya Barista Şampiyonu 2024 Dünya Barista Şampiyonu bize özel imzalı kahvesini hazırlayacak bugün. Evet, şimdi birazdan bize kahve hazırlayacak. Yaklaşık 30-40 kişi var burada. Herkese kahve hazırlayacak. 2 kahve çeşidi var. Daha önceden gördüm ve gösteririm size. İkisi de soğuk kahve. Biri kremalı, biri de Bali kahvesi gibi. Biraz da asidik ve alkolü biraz taklit etmeye çalışmış. Çünkü alkol yasak olduğu için Endonezya'da böyle alkol tadı vermeye çalışmış. Ben kremalı olanı deneyeceğim. Eğer şansımı deneyeceğim, diğerinde izin verirlerse ikincisinde denemeye çalışacağım. Evet, şimdi Mikael çalışmaya başladı. Bir saat boyunca buradaki müşterilere kahve yapacak. Şöyle göstereyim. 2 çeşit kahve var arkadaşlar. Bu akşam bize hazırlayacağı. Bir tanesi karamel apple pie. Biraz kremli, adından da anlaşılacağı gibi. Diğeri de gulali Bali. Kendisiyle konuştum. Biraz alkolü taklit etmek istemiş bu kahvede. O yüzden asidik bir şurup kullanmış burada. Ben karamel apple pie'yi deneyeceğim. Bakalım, şu an hazırlıyor. Terima kasih. Kamar Mustika ya? Ya. Kak Aihan, terima kasih. Terima kasih. Evet, biraz kahveden bahsedeyim. Kendisi de bahsetti aslında ama karamel apple pie latte, adından da anlaşılacağı gibi elmalı turtalı karamelli kahve. Tabii ilk yudumda hafif kavrulmuş çekirdeklerin dengeli aromasıyla birlikte elma ve karamel notaları hissediliyor. Hafif kremsi bir tadı var. Damakta uzun kalmıyor. Köpüklü hazırlanıyor gördüğünüz gibi. Bayağı dengeli bir tat. Hoşuma gitti. Yani öyle müthiş bir şeker tadı yok. Evet, 2024 Dünya Barista Şampiyonu'nun hazırladığı kahveyi deneyeceğim arkadaşlar. Karamel apple pie. Soğuk bir kahve. Bakalım. Evet, tadımı yapıyorum arkadaşlar. Tabii üst tabakada krema olduğu için ilk etapta yoğun bir krema tadı geliyor.
portakal tadı da geliyor. Üzerine portakal kabuğu dilimlenmiş, rendelenmiş. O yoğun tat gelmiyor, o yoğun şeker tadı gelmiyor. Bayağı güzel, hoşuma gitti. Daha önce böyle bir kahve içmedim yani. Şimdi kahve tadı geldi. Kahve de cold brew. Soğuk demleme bir kahve. Kesinlikle yoğun bir şeker tadı gelmiyor. Acayip dengeli. İlk başta krema yoğun geliyor ama daha sonra kahveye doğru indikçe tat dengeleniyor. Bayağı hoşuma gitti. Evet arkadaşlar, bugünkü bölümümüzde 2024 Dünya Barista Şampiyonu'nun hazırladığı kahveyi denedim. Gerçekten beklentilerimin ötesinde bir kahveydi. Çok hoşuma gitti. Bu bölümü beğendiyseniz like atın, yorum yapın. Takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Evet, bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Ya, sampai jumpa, sampai jumpa. Evet, bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın, like atın, yorum yapın. Bay bay.